Abi kaç defa söyledim, ben uçakla girmeden şu kuleleri yıkmayın, sonra millet anlıyor abi, anlıyor. Kardeşim senin çarpmanla bunun bir alakası yok ki. Ben bunları zaten yıkacaktım. Hadi ya. 11 Eylül 2001. Dünya bu tarihten sonra yeni bir düzene geçti. Orta Doğu'ya demokrasi, sinemaya yeni bir soluk, terörle mücadeleye büyük yenilikler gelirken kimileri yeni hobiler edindi, kimileri eski fobileri canlandırdı. Önceki bölümlerde İslam karşıtlığını anlatırken 11 Eylül olaylarının öneminden bahsetmiştik. Komplo teorileriyle, öncesi ve sonrasıyla 11 Eylül'ü masaya yatırmanın vakti geldi. Çünkü mevzu tarihler üstü bir konumda. 22 sene önce Amerika'da, 8 sene önce Fransa'da ses getiren saldırılar oldu ve faturalar Müslümanlar başta olmak üzere bütün dünyaya kesildi. Üzerinden 2 aydan uzun bir süre geçip gündemden düştükçe görüyoruz ki 7 Ekim'inde faturaları var ve ödenmeyi bekliyor. Liste kabarık, içerik yoğun ama merak etmeyin. Bu ilk değil. Tecrübeliyiz, bilgiliyiz. Arkadaşlar, Ben bundan sonra ders almam, ders veririm. dur. Bütün dünyanın izleyeceği bir film çekseniz ilk sahnesi bu mu olurdu? En şaşalı, reytingin tavan yapacağı sahneyi filmin başında harcamazdınız değil mi? Zaten öyle oluyor. Senaryoda buraya gelene kadar çok olay var. Körfez Savaşları, Sovyetlerin İran'ı işgali, Irak'ın Orta Doğu'da İsrail için büyük bir tehdit olması. Liste bu şekilde uzayıp gidiyor. Hikayeyi başından alacağız ama öncelikle 2 milyon olma yolunda GZT'ye hala abone değilseniz şimdi abone olmak için çok güzel bir zaman. Başlıyorum o zaman. Mevzu 2001'de değil, 1980'lerde başlıyor. Sovyetler Birliği'nin güdümündeki İran'la o zamanlar Orta Doğu'nun ağır abisi diyebileceğimiz Irak şiddetli bir savaşa girmişti. Savaşı dilerseniz detaylıca araştırabilirsiniz internetten. Benim burada uzun uzadıya bu savaştan bahsetmeyecek olmamın sebebi şu anda ekranda gördüğünüz sonucu ya da sonuçsuzluğu diyebiliriz. Sovyetler güdümündeki İran ve ABD desteğiyle savaşan Irak. Aslında savaşın İran-Irak savaşı değil de ABD-Sovyetler çekişmesi olduğunu görebiliyoruz. Bu savaşın bizim hikayemize ilgilendiren kısmı ihanet. Savaşta ekonomik açıdan ağır bir darbe alan Irak, zararını telafi etmek istemişti. Bunun için ordularını bir kez daha savaşa hazırladı. Ama bu sefer İran'ın üzerine değil, Kuveyt'e gidiyorlardı. Neden diye sorabilirsiniz. Kuveyt'i yöneten El Sabah ailesi İran-Irak savaşında Saddam Hüseyin'e milyarlarca dolarlık yardımda bulunmuştu. Ama bu Irak'ı çok sevdikleri için değil, İran'dan nefret ettikleri içindi. Tahmin edeceğiniz üzere mezhepsel ayrılıklar yatıyor bu devasa yatırımın altında. Savaş bitip demin gördüğünüz gibi her iki taraf da zaferini açıklayınca Kuveyt verdiği borcu geri istedi. Irak lideri Saddam Hüseyin ise tüm Sünniler adına İran'la savaştığı için El Sabah ailesinin yani Kuveyt'in borcunu silmesini bekliyordu. Umduğunu bulamayan Saddam, Kuveyt'in OPEC petrol üretimi kotalarını ihlal ettiğini öne sürdü, zor kullanarak Kuveyt'i işgal etti. Gördüğünüz gibi karşılıklı bir ihanet sarmalı var ama daha bitmedi. Irak'ın Kuveyt'i işgaline kadar Saddam'la arayı iyi tutmaya çalışan ABD, Kuveyt petrollerine dokunulunca Irak'a gerçek yüzünü göstermeye başladı. Kuveyt'in işgali sonrasında Başkan George Bush hemen safını belirledi. ABD saldırganın yanında yer almayacak, mağduru koruyacaktı. İlk adım Saddam Hüseyin'in saldırı alanını genişletmesine engel olmaktı. Zaten haritaya şöyle bir baktığınızda Kuveyt'i Irak'ın elinden kurtarmak için ABD'nin ne yapması gerektiği belliydi. Suudi Arabistan'ı bilgilendirmek ve nazikçe destek teklifinde bulunmak. ABD Savunma Bakanı Dick Cheney ve CENTCOM komutanı Norman Schwarzkopf, Kral Faysal'ı bilgilendirmek üzere acilen Cidde'ye gittiler. Bu görüşmede Kral Faysal'a muhtemel bir saldırı durumunda Suudi Arabistan'ın nasıl korunacağını anlattılar. Cheney, krala her şeyi çok açık anlattı. Suudi Arabistan'ın hava sahası, havaalanları, limanları ve askeri üsleri sayıları binleri bulan ABD birlikleri tarafından kullanılacaktı. Kalıcı üslerden söz etmiyoruz. Bizi istemediğiniz anda gideriz diyordu Cheney. Öyle de saygılı bir adamdır işte. Zaten diğer ülkelerin sınırlarına olan saygısıyla biliriz Amerika'yı. Tabii ki Dick Cheney bu sözüne rağmen ABD birlikleri geri dönmediler, daha doğrusu dönemediler. Bu noktadan sonra ABD'nin varlığı kalıcı bir hal aldı. Arada bir müdahale etmek için gelen birlikler artık yerleşik olmuştu. Suudi Kralı Faysal, ABD'nin bu teklifine olumlu yanıt verdi. 7 Ağustos 1990'da Arap Yarımadası Koruma Planı
O plan yürürlüğe girdi. Faysal kabul etti ama birisi kabul etmemişti. Afganistan'dan yeni dönen genç bir Suudi savaşçı. Usame Bin Laden'den bahsediyorum, evet. Usame Bin Laden'in karşı çıktığı şey, Araplar olarak kendi aralarında yaşadıkları olaylara batılı devletlerin müdahil olmasıydı. Kral Faysal'a Kuveyt'i kendilerinin kurtarmaya muktedir olduklarını söyledi ve mücahitlerden oluşan bir ordu kurmayı teklif etti. Kral Faysal'a ABD desteği daha güvenilir gelmiş olacak ki Usame Bin Laden'in teklifini reddetti. Bin Laden ülkeyi terk ederek sürgüne gitti. Bu tarihten sonra da Suudi Krallığını devirmek için cihatçı bir yapı kurmaya yemin etti. ABD birlikleri gerekli askeri malzemelerle birlikte Suudi Arabistan'a gelmeye başladılar. Çöl Kalkanı operasyonu için düğmeye basıldı. İlk 60 gün içinde 107 bin personel ve 520 bin ton kargo Suudi Arabistan'a gelmişti. ABD ordularının komutanı Schwarzkopf kendinden çok emindi. Petrol kuyularını ele geçirmelerine asla izin vermeyeceğiz diyordu. Tüm bu gelişmelerden haberdar olan Saddam Hüseyin herhangi bir adım atmadı, kendisini korumaya aldı. Bush ise geniş bir koalisyon oluşturmak ve Irak'ı tecrit etmek için çalışmalara başladı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi içinde Irak'ı dışlayacak kararlar alındı. Büyük Britanya, Fransa, Mısır ve Suriye'nin maddi katkılarıyla 53 milyar dolar toplandı. Ekim başlarında Çöl Kalkanı operasyonu için gerekli olan birlikler ve hazırlıklar tamamlanmıştı. Saddam Hüseyin geri çekilmek için hiçbir adım atmadı. Orta Doğu'da bütün bunlar yaşanırken Washington'da bir karışıklık vardı. Ordu komutanı Schwarzkopf'un Irak kuşatma planı ABD'li yetkililer tarafından Amerikan askerlerini ölüme göndermekten başka bir şey değildi. Gözünü petrol bürüyen Bush ise komutanına tam yetki vermişti. 20. yüzyıl ölçeğinde Körfez Savaşı sınırlı hedeflere yönelik orta büyüklükte bir çatışmaydı. Kuveyt'i kurtarma fikrinin altında yatan asıl amaçsa ABD ordusunun gücünü bütün dünyaya kabul ettirmek ve yeni bir dünya düzeninin temelini attırmaktı. Bu herkesin görebildiği hedefti. Asıl amacın ne olduğunu Saddam Hüseyin çok iyi biliyordu ve birazdan bahsedeceğimiz hareketiyle mevzunun ne olduğunu tüm dünyaya göstermişti. Çöl Fırtınası operasyonu 17 Ocak 1991 sabahı saat 2.40'da başladı. Bağdat'taki en önemli hava savunma sistemleri ve hükümet binaları bombalanıyordu. Amaç Kuveyt'i kurtarmaksa neden Bağdat bombalanıyor diye sormayın sakın. ABD'nin getirdiği demokrasiden nasibini alıyordu Irak. 27 Ocak gününe gelindiğinde koalisyon güçleri hava üstünlüğünü ele geçirmişlerdi. Saddam Hüseyin ise İsrail'e attığı Scud füzeleri ve Basra Körfezi'ne akıttığı binlerce varil ham petrolle cevap verdi. Bu hareketle Saddam tüm Orta Doğu'ya bir şey söylüyordu. ABD sizin özgürlüğünüzü ya da refahınızı tesis etmek için gelmedi. Petrolünüzü almak ve kuracağı yeni düzenle İsrail'i bölgenin hakimi yapmak istiyor. 24 Şubat 1991'de Kuveyt'te kara operasyonu başladı. Irak ordusu kimyasal silahlar kullanmadı. Günün sonunda Saddam Hüseyin birliklerine geri çekilmesini söyledi. 26 Şubat'ta ABD askeriyle Cumhuriyet muhafızları karşılaştılar. 27 Şubat akşamı ABD komutanları bir gün sonra Irak ordusunun ortadan kalkmış olacağını söylediler. Ancak o gün gelmeden Çöl Fırtınası operasyonu sona ermişti. Washington değişik baskılar altındaydı. Kimilerine göre ABD zaten yenilmiş ve çaresiz bir düşmanı ezmek için güç gösterisi yapıyordu. Sonuçta ABD İsrail'in rekorunu kırarak 5 günde savaşı kazanmıştı. Bush aynı gece televizyonda yaptığı bir konuşmada Kuveyt kurtarıldı. Irak ordusu yenildi. Amaçlarımıza ulaştık. Bu savaş artık geride kaldı diyordu. Washington'da bunlar olurken savaş alanında hiçbir şey bitmiş değildi. ABD 24. tümeni ateş altında kalmıştı. İran Cumhuriyet muhafızları hala ayaktaydı. Ancak asıl felaket askerlerden değil, Irak halkından geldi. Iraklı Şiiler güneyde, Kürtler kuzeyde ayaklanarak Saddam Hüseyin'i devirmek için harekete geçtiler. Saddam Hüseyin, ABD'ye karşı kullanamadığı tüm silahları kendi halkları üzerinde kullandı. Bunlar yaşanırken hala Güney Irak'ta bulunan ABD güçleri kıllarını kıpırdatmadılar. Sonuç epik boyutlara varan bir insani kıyım oldu. ABD'nin Büyük Orta Doğu projesi yeni bir felakete daha imza atmış oldu. ABD şiddete karşı şiddet uygulayarak düzen sağlayacağını düşünmüş ve bir kez daha fena halde yanılmıştı. Süreci biraz daha hızlandıralım. Sene 1993. Bill Clinton başkan olduğunda ABD Irak'ta Saddam Hüseyin'le savaşıyordu ve yakın zamanda Somali'de Muhammed Farah, Yugoslavya'da ise Slobodan Milosevic'le savaşa başlayacaktı. Clinton'ın bu dönemde Usame Bin Laden'le de savaştığını anlaması için aradan birkaç yıl geçmesi gerekecekti. Bin Laden, İslam ülkelerinin halklarının bir tür Haçlı zihniyetiyle Siyonizmin ittifakı sonucunda büyük bir saldırı, adaletsizlik ve aşağılanmayla karşı karşıya olduklarını,
Arap kanının en ucuz kan, Arap zenginliğinin ise yağma edildiğinin farkındaydı. Bütün dünya tüm bu haksızlıklara sessiz kaldığı için cezalandırılmayı hak ediyordu Bin Laden'e göre. Suudi kraliyet ailesi ise en başta ABD olmak üzere bu kafirlerle işbirliği yaptığı için en büyük cezayı alacaktı. Kafirleri kutsal topraklardan kovmak ve bu aşağılayıcı duruma son vermek her Müslümanın asli göreviydi. Bu görev ABD askerlerini ve sivillerini bulundukları her yerde öldürmeyi gerekli kılıyordu. Bin Laden'in ABD'ye karşı açtığı savaş yavaş adımlarla ilerlerken ABD yetkililerinin bu durumun farkına varmaları bir hayli uzun zaman aldı. Bin Laden'in dikkatleri üzerine çeken ilk saldırısıysa 1998'de Kenya ve Tanzanya'daki ABD elçiliklerini eş zamanlı olarak bombalaması oldu. Saldırılardan 24 saat sonra Clinton televizyonda yaptığı konuşmada Amerikalıların bütün dünyada barış ve demokrasiyi savundukları için doğrudan terörizmin hedefi olduklarını söyledi. ABD'nin teröristlere karşı savaşı devam edecekti. Kendi ürettiği, sıfırdan meydana getirdiği teröristle savaşı devam edecekti ama karşısında kim olduğunu bilmiyordu. Şu kadarı biliniyordu. Bu düşman artık bir devlet değil, bir hareketti. Hareketin adı da El-Kaide'ydi. Dönemin komutanı Anthony Zinn, ABD'nin El-Kaide'ye karşı başlattığı askeri hareketin adını açıkladı. Sonsuzluğa Varma Operasyonu. Operasyon, El-Kaide'nin Afganistan'daki kamplarını hedef alıyordu. Buraya yapacağı operasyonu tüm dünyaya haklı göstermek için bir gerekçeye ihtiyacı vardı Amerika'nın. Tıpkı birkaç sene öncesinde Irak'a saldırabilmek için biyolojik silah yalanını kullandığı gibi. Sonrasında Irak'ın biyolojik silahı var diyen itirafçı yalan söylediğini açıklamıştı hatırlarsanız. Ama iş işten geçmiş, binlerce masum katledilmişti bile. Afganistan'a saldırmak için de bir bahaneye ihtiyaçları vardı. Yaratıcılık seviyeleri düşmüş olacak ki bu sefer de kimyasal silah yalanını ortaya attılar. Halbuki kastettikleri ve 13 Tomahawk füzesi attıkları El Şifa fabrikasında antibiyotik ve sıtma ilacı üretildiği yine sonradan ortaya çıkmıştı. Tam da bu noktada Usame Bin Laden'e hak veriyoruz. ABD için Arap kanı ucuz, petrolü değerlidir. ABD yönetimi yine ciddi bir hata yapıyordu. Bin Laden'i ve arkasındaki örgütü hedef alarak bu örgütün doğmasına neden olan sebepleri göz ardı ediyordu. ABD siyasetçileri hastalığın belirtisini, yani terörizmi, hastalığın kendisi olarak teşhis ederek Bin Laden'in öldürülmesini ana hedef haline getirdiler. Çünkü böylesi işlerine geliyordu. Bu şekilde olayları dramatize edebilir, hatta sinemaya taşıyabilirlerdi. Terörü isimler üzerinden karikatürize ederek o isimlerin dinine de saldırmaya hak kazanıyorlardı. Kafa kesmeyi, korkunç intihar saldırıları düzenlemeyi, insanlara korku salmayı İslam'la bağdaştırabilecekleri bir zemin oluşmuştu. Özellikle 11 Eylül sonrası artan İslam karşıtlığını anlatarak tekrara düşmek istemiyorum aslında. İsrail'de sivillerin silahlanmasıyla alakalı videomuzda detaylıca bahsetmiştik bundan. Ama maalesef elimizde örnekten bol bir şey yok. Charlie Hebdo olayı mesela. Yayımlanan karikatürler, sonrasında yapılan saldırı, El-Kaide'nin üstlenmesi ve dünya genelinde Müslümanlara yapılan baskı. Akış aynı. Sadece farklı olaylar üzerinde isimler değişiyor. En önemli başlığı en sona bıraktım. Rudav tarafından atılmış manşeti görüyorsunuz. İsrail'in 11 Eylül'ü, Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonu. Başlığın ne kadar ahlaksızca olduğundan bahsedeceğiz ama önce Rudav'ın ne olduğunu görelim. 2 gün önce 6 şehit verdiğimiz toprak parçasının yalan makinesi Rudav. Şimdi başlığın neden bu kadar ahlaksızca olduğunu daha iyi anlıyoruz değil mi? İsrail'in 11 Eylül'üymüş. Yalanlarla, İftiralarla savaş gerekçesi üretebilecekleri zamanları çoktan geçtik. Savaşın 75 gün önce değil, 75 yıl önce başladığını tüm dünya biliyor. Son bir şey söyleyeyim mi size? Kassam Tugaylarının sivillere saldırmadığını, İsrailli sivil diye bir şeyin zaten olmadığını, Hamas'ın terör örgütü olmadığını, Irak'ta ve Afganistan'da kimyasal silahlar olmadığını, 11 Eylül'de İsrail ve ABD'nin habersiz ve masum olmadığını açıklamak için komplo teorilerine ya da seneler sonra konuşan itirafçılara ihtiyacımız da yok. Savaş, şehitler verebileceğimiz kadar yakınımızda. Araştırmaktan, düşmanı bilmekten ve gerçekleri konuşmaktan geri durmayın. Ebubekir Yılmaz Türk, propaganda bitti. Liste kabarık, içerik yoğun ama merak etmeyin. Bu ilk değil. Tecrübeliyiz, bilgiliyiz. Arkadaşlar, Ben bundan sonra ders almam, ders veririm.